Yaz geliyor. Evet, bu videoda sizinle beraber yaz ayında bitkilerimizin daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için, o sıcak havalardan çok etkilenmemesi için neler yapmamız gerekiyor onlardan bahsedeceğim. Ama her şeyden önce eğer ilk defa geliyorsanız ben Ezgi. Şu an bahçede otlamakta olan Kedoş'um da Mia Hanım olur. Beraber iç mekan tropikal bitkileriyle ilgili sizlere bilgiler veriyoruz. Edindiğimiz tecrübeleri ya da yaptığımız araştırmaları aktarıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Her şeyden önce bitkilerimizin toprağını kontrol edeceğiz arkadaşlar. Çünkü yaz döneminde bitkiler artık deli gibi büyümeye başlayacaklar. İlkbaharda artık uyanmaya başlıyorlar. Kökleri daha aktif hale gelecek. Üst kısım daha aktif hale gelecek. Bunun için de yaşadıkları yerin daha sağlıklı bir hale alması gerekiyor. O yüzden toprak kontrolü, saksı kontrolü, içeride köklerin durumu nasıl, saksı değiştirmeye ihtiyaç var mı yok mu? Şimdi ben hep şunu söylüyorum, sadece saksı değiştirmek için yaz ayını beklememize gerek yok ya da ilkbaharı beklememize gerek yok. Her mevsim eğer bitki stres altında değilse bu saksı değişimini, toprak değişimini vesaire zaten yapabilirsiniz. Bunu söylüyorum. Ama bu dönemler en ideal dönemlerdir. Çünkü bitkiler uyanacak. Şimdi toprak kontrolünü nasıl yapacağız? Bakayım buradaki sukulentlerden. Hafif hafif bu şekilde sıktıktan sonra bitkinizi çekiyorsunuz. Bakın mesela bu arkadaşı kökünü belki de toprağını belki de büyütebilirim. Ama bu bir sukulent olduğu için çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. Şu an bitkide de bir sorun yok. Şöyle göstereyim size. Bitkide de bir sorun yok. O zaman kurcalamayacağım ben bu arkadaşı. Bu arada sukulentler değil, iç mekan bitkileriyle ilgili bilgi veriyorum. Yine hatırlatma yapayım. Mesela kış ayında aldığınız bitkiler oldu ve bu arkadaşlar artık evinize alıştı. Alıştığına inanıyorsunuz ve hani toprak değiştirmeyin aldığınız zaman diyorum ya ben. Bu dönemlerde artık eve alışmış bitkiniz varsa bu stresi daha rahat bir şekilde kaldıracaktır. Şimdi saksı toprak değişimi sonrasında bitkiler strese giriyorlar. Evet, ama eğer bu büyüme dönemindeyse, aktif olarak büyüdükleri bir dönemdeyse bunun toparlaması daha rahat olacak. Misal bir bitkinin saksının toprağını değiştirdiniz. 2 tane yaprak kaybetti diyelim ama zaten yeni yapraklar geleceği için sonrasında bu sizi de sıkıntıya sokmayacaktır. Öyle düşünebilirsiniz. Gel anneciğim. Evet annem, keyfini çıkaralım havanı. Misal ya toprak değişimi ya da saksı büyütme işlemi yapacaksınız. Her zaman söylüyorum 1 boy ya da maksimum 2 boy büyük. Yani parmakla ölçün. Aradaki fark 1 parmak ya da maksimum çok kök çıkaran bir bitki ise 2 parmak olabilir. Oraya alabilirsiniz. Zaten bunlarla ilgili ayrıntılı bir sürü video var kanalımda. Bence bizi en çok yoracak olan ama beni en çok mutlu eden şey ise sulama sıklığı kısmı. Şöyle ki kışın eminim ki çoğunuz sulamayla ilgili kök çürümesi sorunu yaşadınız. Ne yazık ki ben de aynı şekilde yaşadım. Çok fazla bitkide bununla ilgili mücadele ettim. Çok büyük bir hata yaptım. Kışa girerken neye dikkat etmemiz gerekiyor videosunda onunla ilgili bilgi veririm. Ama şimdi toprak daha hızlı bir şekilde buharlaşmaya başlayacak. Çünkü sıcaklık artıyor. Evin sıcaklığı artıyor. Bundan dolayı daha sık bir şekilde toprağımızı kontrol ederek sulama yapmamız gerekiyor. Kök çürümesi kadar kök kuruması da bir risk arkadaşlar. Uzun süre bir bitkiyi sulamadınız, unuttunuz, suladınız. Sulamadınız, unuttunuz, suladınız. Bu şekilde bunu arka arkaya çok fazla yaparsanız kökler yine işlevini kaybedebiliyor. Bu da minik bir bilgi olsun. O yüzden toprak kontrolünü daha sık aralıklarla yapmaya başlayacağız. Mesela cam kenarına aldığınız bitkilere de daha fazla güneş ışığı, direkt güneş ışığı geliyor olabilir. Kış ayından kaynaklı cama yaklaştırdığınız bitkiler varsa artık bunları da hafif hafif geriye doğru çekmeye başlayın. Tül perdelerinde kalınlıkları değişiyor. Bilenler bilir, benim çok fazla bilgim yok o konuyla ilgili ama tül perdeniz eğer çok inceyse gene bitkilerde yaprak sorunları, yaprak yanması vesaire olabilir. Bitkinizi gözlemleyin birazcık da. Hava kapalı bulutlu gibi gidiyordur olduğunuz şehirde. O zaman güneş çok yakmayabilir. Şunu yapabilirsiniz. Güneş vurdu bitkinize. Gidin bir yaprağına dokunun. Eğer sıcaksa, ısındıysa evet yanma olacaktır eninde sonunda. Ya da ortam aşırı sıcaksa birazdan bu konuya geleceğim. Evet, nem konusu, nemi en iyi yayan şey arkadaşlar vantilatörlerdir. Gözünü seveyim. Hava sıcak olacak. Evet, bitkilerin etrafında nem olabilir ama bu nemi de bir şekilde bizim odanın etrafına yaymamız gerekiyor. Eğer benim gibi sizler de
bitki koleksiyonu yapıyorsanız ve bu şekilde salonunuz ya da bir bitki odanız varsa lütfen küçük vantilatörler koyun. Kabinde bitki bakanları da aynı şekilde bunu uyarmak istiyorum. Hava akımı candır. Hele ki sıcak zamanda, kışın çok fazla açmadım ben ama şu an artık açmaya başladım. Çünkü bitkilerin yanma olasılığı çok yükseliyor. Vantilatörü açtığınız zaman bitkilerin toprakları biraz daha hızlı kuruyor. Çünkü bitki daha sağlıklı bir şekilde büyüyor. Yazın birazcık bu eziyete dönüşebiliyor ama toprak üstünde oluşan küfler, bitkilerde yaşadığınız çoğu sorun, tabii ki bu söylediğim bir iki bitkisi olan arkadaşlar için değil. Sizler de eğer camı açtığınızda güzel bir esinti yapıyorsa ortamınız bundan faydalanabilirsiniz. Ama yoğun koleksiyonu olan arkadaşlar 7/24 camı açık tutamayacakları için ve aşırı bir nem olacağı için o durumda, yani aşırı derken bu arada 80'e çıkmasını beklemenize gerek yok. Bitkilerin etrafında bir gaz birleşmesi, gaz yoğunlaşması olacaktır. Bizim hava akımıyla amacımız bu. Yani siz esmeyen bir günde camı açtığınızda, diyelim ki koleksiyonunuz var. Esmeyen bir günde cam açtınız. Bu hava akımı değil. Bu sadece içeriye temiz havanın, oksijenin girmesini sağlayan bir durum. Mesela benim 2 tane küçük vantilatörüm var. Bir tane büyük var. Büyüğü genelde kendim için ya da ilaçlama vesaire yaptıktan sonrası için açıyorum. 2 tane küçüğüm daimi olarak çalışıyor. Akşamları kapatıyorum. Geldik en sevdiğim konuya, gübre, besin verme. Bunu özellikle bir kısım kanal ne yazık ki şu şekilde anlatıyor. Yaz dönemi geldi, artık bitki verebilirsiniz. İşte ilkbahar dönemi geldi, bitki verebilirsiniz. Beni uzun zamandır takip edenler artık bu konuya alışmıştır. Bitkilerin kendilerine has dönemleri vardır. Yani aslında sukulentlerin ortasındayım. Şu an sukulentler de öyle. Aoniumlar kışın büyüyor. Çoğu sukulent yazın uyuyor vesaire. Hani bu şekilde de düşünebilirsiniz. Büyümeye devam eden bitkilerinize gene aynı şekilde besin vereceksiniz. Bazı uyandırılması gereken bitkiler var. Evet, biliyorum. Şu an genel bitki bakımından bahsediyorum. Bitki besini candır. Bizim topraklarımızda yeterli besin yok. Aldığınız, kullandığınız bitki besininin kutusunda nasıl kullanılması gerektiği yazıyorsa o şekilde iç rahatlığıyla bitki besinlerinizi kullanabilirsiniz. Bitki besini ile ilgili çok geniş, güzel bir video hazırladım. Belki ikincisini de yapabilirim o videonun, bilmiyorum. Birazcık eskidi. En azından daha çok bilgilendiğimi düşünüyorum. O videoyu izleyebilirsiniz ama gene faydası olacaktır. Solucan gübresi yaz kış zaten kullanılmasını tercih ediyorum, tavsiye ediyorum. Benim bahsettiğim besinler bu arada doğal besinler değil. NPK, yani azot, fosfor, potasyum içeren ve mikro elementler içeren besinleri bitkilerinize, tropikal bitkilerinize kullanmanız gerekiyor minik kuşlarım. En sevmediğimiz konuya geldik. Bitki zararlıları. Ama yazın güzel bir avantaj. En azından nemi yoğun yerde yaşayan insanlar için. Niye? Trips olsun. Trips'ten tam emin değilim. Gene not yazarım ekrana. Ama kırmızı örümcek derdimiz artık bitecek. Çünkü kırmızı örümcek özellikle nemin düşük olduğu zamanlarda aktif olarak hayata gelip hayata dönüp bitkilere zarar veren bir zararlı. Bundan kaynaklı olarak kırmızı örümcekten bu mevsimde artık az çok kurtuluyoruz. Kış zamanı kadar zarar vermeyecek bitkilerimize. O yüzden haleluya diyoruz. Ama unlu bit, nem artıyor. Unlu bit arkadaşımız gelecek. Ne yazık ki eğer uyuyorsa bitkilerinizin arasında uyanacaktır. Önlem olarak en güzel önlem bitki zararları ile ilgili arkadaşlar, yaprakların altını, üstünü, gövdesini sulama sırasında kontrol edeceksiniz. Erken teşhis hayat kurtarır. Gerçi trips risk, evet. Yani trips, lütfen hikayemi izleyin, trips hikayesi. Bir daha yaşamadım. Umarım kimse yaşamaz ama unlu bit çok hızlı yayılan bir canlı değil. Hani koleksiyona, diğer bitkilere yayılan bir canlı değil ama bulunduğu bitkiyi çok rahat ve hızlı şekilde yok edecek olan bir canlı. Bu yüzden gözümüz bitkilerde olacak, yapraklarında olacak, yaprak aralarında olacak, girintili kısımlarında olacak. Sulama esnasında lütfen nemli bir bez, yaprakların altını, üstünü, gövde kısmını bir güzel temizleyin, silin. Hem rahat rahat güneşten, ışıktan faydalansın bitkiler, fotosentez yapabilsinler. Hem de olası bir bitki zararlısı riskinden kurtulmuş olalım. Bana soran çok oluyor bu aralar, ne hangi yağla sileyim vesaire. Gözünü seveyim, yağ kullanmayın yaprakları silerken. Sadece ve sadece zarar vermeyecek, yani sert olmayacak bir bezle, nemli bir bezle yaprak altını, üstünü keyifli keyifli temizliğinizi yapın. Ben de unutuyorum.
kendime de uyarı olarak vermiş olayım bunu. Evet, ek bilgi olarak bitkileri dışarı çıkartanlar var mı bilmiyorum. Ben bahçeyle ilgili bu sene güzel planlarım var. Eğer onları uygulayabilirsem birkaç bitkiyi Mia'cığım gel. Onları uygulayabilirsem eğer birkaç bitkiyi dışarı çıkarmak istiyorum. Ama oldu ki balkonunuza, bahçenize bitkileri çıkardınız. Kış ayında ya da havalar soğumaya başladığı zaman bu bitkileri içeri alırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü dışarısı gerçekten bitki zararlısı kaynıyor ve bunları eve getirme olasılığınız çok yüksek. Direkt güneş ışığı, evinizde mesela direkt güneş ışığı alıyordur bir bitki ama o zaman hani bahçede de koyabilirim ya da balkonda da koyabilirim. Asla böyle bir şey düşünmeyin. Cam o güneş ışığını, ışık miktarını ciddi anlamda kesen bir şey. Şeffaf bile olsa dışarısıyla aynı değil. O yüzden dışarıda bir bitkiyi alacaksanız en kuytu köşeden başlayarak, en az rüzgarı alacağı yerden başlayarak adapte ede almanızı ben tavsiye ederim sizlere. Evet, bu hafta da yaza bitkileri hazırladık diyelim. Ben de çok heyecanlıyım. Ne olacak, ne bitecek, bu yaz neler yaşayacağız sizlerle beraber çok merak ediyorum. Bahçeyle ilgili dediğim gibi çok güzel planlarım var. Umarım uygulayabilirim. Havalar böyle giderse başlayacağım. Sizlerle tabii ki paylaşacağım bunları büyük bir zevkle. Evet, Mia Hanım artık içeri girmek istiyor. Güneş batıyor zaten. Benimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzun faydası bol olsun diyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.